Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, bu videomuzda sizlerle birlikte sterlini yorumlayacağız. Euro TL'yi yorumlayacağız ve Bitcoin'i burada sizlerle birlikte yorumlayacağız. Özellikle sterlin ve euro ile ilgili analiz isteyen arkadaşlarımız da var. Onlar için de iyi bir analiz ve takip yeri olacaktır diye düşünmekteyim. Bitcoin'i de ayrıyetten sizlerle birlikte bu video içerisinde gene değerlendirelim. Borsa BIST 100 değerlendirmesini de bu video içerisinde sizlerle birlikte yapabiliriz. Bu videoya başlamadan önce Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası biliyorsunuz faiz arttırma kararları ve faiz arttırımlarına başladı. Ufak ufak bu bölgelerden faiz arttırımları gelmeye başladı. Bu da özellikle Euro ve sterlin üzerinde yukarı yönlü baskıyı tetikleyecektir diye ben düşünmekteyim. Fakat gene de bizlerin dikkatli olması gereken, her yatırımcının dikkatle takip etmesi gereken seviyeler olduğu da unutulmamalı. Haftayı 21.74 civarından kapatan GBP TR'ye sterlin TL paritesi en önemli destek bölgesi olarak artık bizler için 20 lira 26 kuruş seviyesinde bulunan destek bölgesi oldu. Sizler de artık bu 20 lira 26 kuruş seviyesini önemli bir destek olarak takipte kalmanız gerekli. Yukarıda bu seviyenin ulaşmasını beklediğimiz önemli bölgesi 20 lira 26 kuruş üzerinde kalındıkça 25 TL civarına doğru giden bir sterlin TL bizler görebiliriz arkadaşlar. O yüzden sterlin TL'de olan arkadaşlar mutlaka ben burada artık benim için 20 lira kırılmadığı müddetçe ben pozisyonumu bozmam, bu riski alıyorum diyen arkadaşlar için 20 lira 26 kuruş altında bir kapanış olmadığı müddetçe sterlin TL'de 25-22 seviyesi takip edilebilir. Sert hareketlerin devam etmesi, geçen haftaki gibi sert hareketlerin yukarı yönlü devam etmesi durumunda sterlinde maalesef ki burada da gene 28 TL'ler civarına doğru giden bir sterlin kuru izleyebiliriz arkadaşlar. O yüzden sterlindeki arkadaşların da dikkatli olması gereken ve özellikle üstüne basa basa söylüyorum, verdiğim destek noktaları aşağı yönlü kırılır ise de pozisyonlardan ayrılmaları önemli olacaktır diye düşünmekteyim. Euro tarafına bakalım. Euro'da sert düşüşler olacak mı? Bunda da gene kritik seviyeleri sizlerle birlikte burada değerlendirelim. Euro'ya baktığımız zaman haftayı 18.46 seviyesinden kapatan Euro'da artık bizler için 17-18 bölgesi önemli bir destek bölgesi haline gelmiş durumda. 17-18 destek bölgesi üzerinde kaldıkça Euro'da da ilk hedef 21.30 civarına doğru Euro'da hareketler görme ihtimalimiz oldukça yüksek arkadaşlar. Euro'nun 21.30'u yukarıya yönlü kırması durumunda 23.85 civarına doğru giden ana hedef bölgesiyle bizler maalesef ki karşı karşıya kalırız. 17 lira üzerinde Euro'da da kapanışlar olduğu müddetçe yön yukarı. Olumsuzluk durumunda bakın arkadaşlar, bunlar çok önemli. Üstüne basa basa sizlere bunu veriyorum. İş süren stopumuz 17 lira 18 kuruş seviyesinde. Buranın altında kapanışlar başlar ise artık pozisyonlardan ayrılma vaktinin gelmiş olduğu da unutulmamalı. Çünkü artık buradan yön 14.63 seviyesine doğru Euro'da aşağı yönlü hareketlerin devamını getirebilir. Sizlerin uyması gereken en önemli destek 17-18 desteği. Yani bu destek aşağı yönlü kırılmadıkça rahat olup yukarıdaki seviyeleri beklemek. Fakat 17-18 altında bir kapanış olursa da bu rahatlığınızı bozmak, biraz panik olmakta fayda var şeklinde yorumlanabilir. O yüzden de sizler bu seviyelere çok dikkat etmeniz gerekli. Evet, Bitcoin tarafına baktığımız zaman Bitcoin'de benim zaten aşağı yönlü hareket beklentim vardı. Bu aşağı yönlü hareket beklentim de hala devam ediyor Bitcoin tarafında. Bitcoin'de şöyle bir durum var. Buradaki Bitcoin'deki hareket
bakın şu şekilde gördüğünüz gibi bir M formasyonu şekline dönüşebilir mi? Eğer böyle bir formasyona dönüşür ise ve burayı Bitcoin aşağı yönlü kırar ise buradaki seviye zaten 36.000 dolar seviyesinden geçiyor Bitcoin'de. Yani bu 36.000 dolar seviyesini aşağı yönlü kırar ise Bitcoin'de uzun vadeli bir düşüş dönemi içerisine girebiliriz. Fakat 36.000 dolar altı Bitcoin'de bir kapanış görmedikçe panik yapmaya gerek yok. İlk etapta beklediğim seviye Bitcoin'de benim 42.000 dolar seviyesine doğru zaten aşağı yönlü hareket beklentim var. Bu da 52.000 dolar altında kaldıkça buradaki beklentim hala geçerli. Bitcoin takip eden arkadaşlar için 52.000 dolar yukarı yönlü kırılamadığı müddetçe hala bir 52.000 dolar seviyesine doğru aşağı yönlü hareketlerin geleceği beklentim mevcut. Satışlar agresifleşir ise de arkadaşlar eğer 42.000 benim için kuvvetli bir destek bölgesi Bitcoin'de. Fakat bu destek bölgesi aşağı yönlü kırılır ise satışlar agresifleşir ve 36.000 dolar seviyesine doğru da Bitcoin'i çekebilir. Fakat şimdilik 36.000 doları konuşmak için erken. İlk etapta 42.000 dolar seviyesini sizlerle birlikte biz gözlemleyelim. Bakalım buranın altında Bitcoin'de bir kapanış gelebilecek mi? İlk etapta bunu bir görmekte fayda var diye ben de düşünmekteyim. İMKB 100. Evet, İMKB 100. İMKB 100 grafiği bende olmadığı için sizlere bunu bu grafik üzerinde anlatmaya çalışayım. Etkili olabilir miyim? Şöyle boş bir grafik üzerinde sizlere anlatmaya çalışayım. İMKB 100'de arkadaşlar benim beklentim 1962 seviyesindeki desteğe doğru satışların devam edeceği yönünde. Burada 2352'nin kırılmasıyla birlikte bu benim beklentim maalesef ki aşağı yönlü hareketin İMKB 100'de hala daha devam edeceği yönündedir. Tekrardan olumlu bir seviyeye dönebilmesi için ise İMKB 100'ün mutlaka 2352 TL puan seviyesi üzerinde kapanışlar yapması şart. Fakat bu kapanışların altında bir haftalık kapanış 2084 puandan İMKB 100'de geldi. Bu da demek oluyor ki İMKB 100'de benim beklentim doğrultusundaki 1962 dolar seviyesi 1962 puan seviyesine doğru hala hareketlerin devam edeceği yönünde arkadaşlar. Bunun bozulabilmesi için de 2356. Bunun bant aralığı olarak İMKB 100'ü değerlendirecek olursanız 2356 ve bant aralığı da 1962 bant aralığı olarak takip edilebilir. İMKB 100'deki takip seviyeniz ve hedef bölgesi benim açımdan yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla 1962 seviyesine doğru gideceği yönünde. Pazartesi açılışıyla birlikte Cuma günkü bu Kara Cuma'daki biliyorsunuz çok sert satışlar meydana geldi. Bu sert satışların gene aynı hızla devam etmesi durumunda direkt 1962 seviyesinden de açan bir İMKB 100 görme olasılığımız da fazla arkadaşlar. 2 kere devre kesici devreye girmesi pek iyi bir durum değil. İMKB 100 takip eden arkadaşlar için ise pek de güzel haftalık kapanış da gelmedi. 2084 altında bir kapanış geldi. Bu da bizim 1962 puan seviyesindeki hedefimizi maalesef ki hala diri tutmakta. Herhangi bir değişiklik veya gelişme olur ise bunu da yeni videolarımda İMKB 100 takip eden arkadaşlarımıza aktarmaya çalışırım. Evet sevgili dostlarım, Euro'yu, sterlini, İMKB 100'ü, İstanbul borsasını sizlerle birlikte değerlendirdik. İnşallah sizlere bir faydası olmuştur. Faydasını olduğunu düşünüyorsanız bu videoların kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalımızı başka mecralarda paylaşmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.